Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ankara yöremize ait tüm püf noktalarıyla efsane lezzetiyle Beypazarı kurusu tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütü alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 paket instant maya ekleyip karıştıralım. Sonra üzerine 125 gram eritilmiş ve soğumuş tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı mahlep ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyip tekrardan karıştıralım. Üzerine ilk etapta 3 su bardağı un ekledim. Ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Unu gerektikçe azar azar ilave ederek hamuru iyice yoğuralım. Ben toplamda 6 su bardağından 2 parmak eksik un kullandım. Kıvamı gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ama yağlı bir hamur olduğu için ele yapışmayan bir hamur. Üzerini kapatalım ve yaklaşık 45 dakika kadar ılık bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamuru tezgahın üzerine alalım. Ben 6 eşit parçaya bölerek hamuru yumakladım ve tezgahın üzerine yerleştirdim. Daha sonra üzerini buzdolabı poşetiyle örterek yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Daha sonra tezgahın üzerine elimizle hafifçe un sürelim ve dinlenen hamurumuzu videoda gördüğünüz gibi tezgahın üzerinde silindir halinde yuvarlayalım. Yaklaşık 2 parmak genişliğinde olacak şekilde fitiller yapalım. Ve yaklaşık 1,5-2 parmak kalınlığında olacak şekilde verev verev keselim. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Daha sonra yaklaşık 25 dakika kadar tepsi mayası için ılık bir ortamda bekletelim. Ve 25 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurlarımız kabardı. Daha sonra 200 derecelik ısınmış fırında üzeri hafifçe kızarana dek yaklaşık 25-30 dakika kadar pişmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi Beypazarı kurularımızı fırından aldım. Hafifçe üzeri kızardı. İsterseniz kurutmadan bu şekilde de tüketebilirsiniz. Veya benim yapacağım gibi fırında kurutabilirsiniz. Tamamen soğuyana dek bu şekilde bekletelim. Benim yaptığım ölçüden 1,5 tepsi Beypazarı kurusu çıktı. Diğer yarım tepsiyi de pişirip üzerine ekledim. Birbirine yapışmış olan kuruları birbirinden ayıralım. Ve tamamen soğuduktan sonra 120 derecelik fırında ben 50 dakika ara ara karıştırarak kuruttum. Ve 50 dakikanın sonunda fırını kapatıp fırın tamamen soğuyana dek içerisinde tutmaya devam edelim. Ve Beypazarı kurularımız servis için hazır. Beypazarı kurusunu eğer kurutmadan tüketecekseniz 1-2 gün içerisinde tüketmeniz gereklidir. Ama benim yaptığım gibi iyice kuruttuysanız tamamen soğuduktan sonra cam kavanozlara doldurarak hava almayacak şekilde kapağını kapatın. Bu şekilde 2-3 ay kadar bozulmadan kalacaktır. Ama dediğim gibi uzun süreli saklamak istiyorsanız iyice kurutmuş olmanız gerekli. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır ağızda dağılan, içi de gayet güzel kurudu. Beypazarı kurularımız harika oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Beğeni ve yorumlarınızı, özellikle deneyecek olanlardan mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.